Sen onun bedelini ödeyeceksin. Benim parçalanmış araba hikayem çok daha iyiydi. Hepsi bu kadar değil. Bayramınız kutlu olsun. Regular Show alışılmış çizgi dizi kalıplarını aşan absürt ve sıra dışı mizahıyla bilinen bir seriydi. Ancak serinin Park'ın korku hikayeleri başlıklı Cadılar Bayramı özel bölümleri dizinin komedisiyle korku duygusunu harmanlayarak farklı bir atmosfer yaratıyordu. Bu bölümler genellikle ana karakterlerin yani Mordecai, Rigby, Benson, Pops, Skips, Kasadan ve Chuck Beşlik Hayalet'in bir araya gelerek birbirlerine korku hikayeleri anlatmasıyla başlıyordu. İlk bakışta basit bir Cadılar Bayramı bölümü gibi görünse de bu bölümlerde kullanılan tema, görseller ve hikaye anlatımı serinin alışılmış tonuna kıyasla çok daha karanlık ve rahatsız edici bir hal alıyordu. İşte bu yüzden bazı sahneler özellikle çocuk izleyiciler için fazla korkutucu bulunmuş ve Türkiye'de dahil bazı ülkelerde sansüre uğramıştı. Açıkçası ben de bugün sizlerle birlikte Regular Show serisindeki bu bölüm hakkında konuşmak istedim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Korkunç mu? Neden bahsediyorsun Percy? Korkunç falan değil. Çok ciddiyim. Suratını çizeceğim. La 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 la. Hayır. Mordecai, Rigby iyi misiniz? Evet. Oh, şükürler olsun. Normal bölümlerde absürt bir mizah ve macera ön plandayken Park'ın korku hikayeleri bölümlerinde ölüm, cinayet, doğaüstü varlıklar ve karanlık temalar işlenmişti. Örneğin bir hikayede zombiler, bir diğerinde intikamcı ruhlar veya ürpertici yaratıklar bulunabiliyordu. Bu hikayeler çocukların kolayca sindiremeyeceği konular olduğu için elbette bu tarz bölümlerin yayınlanmamış olması muhtemeldi. Normal bölümlerde yer alan mizahi şiddet unsurları bu bölümlerde yerini daha ürkütücü bir şiddete bırakmıştı. Karakterlerin korkutucu yaratıklar tarafından parçalanması, kan detayları, ürpertici sahneler ve ani gerilimli anlar gerçekten de insanı korkutuyordu. Bu durum özellikle küçük yaştaki izleyiciler için aşırı yoğun bir deneyim yaratıyordu ve insanları korkutuyordu. Bölümlerin ürkütücülüğünü arttıran diğer bir olay ise elbette arka planda kullanılan müzik ve ses efektleriydi. Çığlıklar, gıcırtılar ve kasvetli melodiler izleyiciyi tedirgin hissettiren bir atmosfer yaratıyordu. Türkiye'de çizgi dizilerde sansür uygulamaları genellikle çocukların psikolojisini korumak ve aile dostu içerik sınırlarını aşmamak için yapılıyordu. Türkiye'de çocuk programlarında kan ve şiddet içeren sahneler sıkı bir şekilde sansürleniyor. Örneğin bir karakterin parçalanarak ölmesi ya da kan detaylarının açıkça gösterilmesi gibi sahneler çocuklar üzerine travmatik etkiler bırakabileceği düşüncesiyle kesiliyor. Ayrıca bölümlerde yer alan korkunç karakter tasarımları, ürkütücü yüz ifadeleri ya da aniden beliren yaratıklar çocuk izleyiciler için uygunsuz bulunabiliyor. Özellikle bölüm içindeki ürpertici maskeler ya da yüz deformasyonları içeren sahneler sansüre uğramıştı. Baktığımızda ölüm ve doğaüstü temalar kültürel ve dini hassasiyetler nedeniyle bazı ülkelerde sansürlenebilir. Türkiye'de ise çocuklara yönelik içeriklerde bu tür konuların fazla detaylı işlenmesi hoş karşılanmıyor. Örneğin intikamcı ruhların yer aldığı bir hikaye ya da şeytani yaratıklarla ilgili bir hikaye yine sansürlenebilir. Tüm saymış olduğum bu konuların yanı sıra çocuk programlarına yönelik olan aile şikayetleri bölümlerin kesilmesinde etkili bir rol oynuyordu. Rütük gelen şikayetler doğrultusunda bazı içeriklerin yayından kaldırılmasını ya da sahnelerin kesilmesini talep eden bir kurum. Zaten günümüzde Cartoon Network'ün bu kadar çocuksu ve gerçekten 0-5 yaş grubu için çizgi diziler ürettiğini buradan anlayabiliriz. Park'ın korku hikayeleri bölümleri Regular Show'un eğlenceli ve rahat tonundan oldukça uzaklaşarak izleyiciyi rahatsız eden bir atmosfer yaratmayı başarıyordu. Ancak bu durum serinin yaşça küçük izleyicileri için uygun olmayabiliyor. Türkiye'deki kesintiler genellikle çocukları travmatik etkilerden korumak amacı taşıyor olsa da açıkçası ben de dahil birçok izleyici bu sansürlerin abartılı olduğunu ve hikayelerin bütünlüğünü bozduğunu düşünüyor. Her ne kadar bu bölümler bazı ülkelerde sansüre uğramış olsa da Regular Show hayranları için serinin korku temalı bu özel bölümleri alışılmışın dışında bir deneyim sunduğu için oldukça seviliyor. Bu arada yalan söylemiyorum, bu bölümü ilk izlediğimde ben de biraz ürpermedim değil.
Ancak gerçekten eğlenceli ve güzel bir bölüm olduğunu söylememde fayda var. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Regular Show serisinde Parkın Korku Hikayeleri adlı bölüm neden sansürlendi ve Türkiye'de yasaklandı bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bir ne oluyor? Paranoyak oldun ama bak. Ama bir şey gördüm. Bekle, bunu duydun mu? Neyi duydun mu? Dostum ben ciddiyim.